Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'da en yüksek milli gelire sahip olan ülke Norveç. Kişi başı milli gelir yaklaşık 80 bin dolar. Şimdi enteresan bir olay yaşanıyor. Enteresan bir tartışma var Norveç'te. Norveç bu tartışmayla adeta birbirine girdi. Nedir bu tartışma? Şimdi Norveç'te 19 yaşından itibaren kadın ve erkekler zorunlu askerlik yapma yükümlülüğüne sahip. Her yılda yaklaşık 8 bin kişi silah altına alınıyor. Ülkede askerlikte 19 ay. Böyle bir ülke. Norveç'ten bizi izleyen vatandaşlarım sanıyorum bundan sonra anlatacaklarımda daha çok ilgilenecekler. Hele hele Avrupa'nın başka ülkelerinde yaşıyorsanız bu olayla ilgili de sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Bakın. Norveç askerlerine, yani yılda 8 bin askerine iç çamaşırı tedarik edemediği için terhis olan askerlerin iç çamaşırlarını, kadınlar ve erkekler de dahil olmak üzere iç çamaşırlarını bırakmasını istedi. Yani kadın iç çamaşırlarını kendisinden sonra gelecek olanların kullanması için askeriyeye bırakacak. Bununla ilgili olarak değerli izleyicilerim, yetkililerden açıklama var. Silahlı Kuvvetler Lojistik Teşkilatı İletişim Müdürü Hans Mainsgest bir açıklama yapıyor. Norveç Devlet Televizyonu NRK'ya bir açıklama yapıyor. Yaptığı açıklamada şunları söylüyor. Diyor ki, askeri malzeme konusunda tedarik sıkıntısı yaşadıklarını ve yeni silah altına alınanlara kullanılmış iç çamaşırı vereceklerini söyledi. Sorunun gelecek yıllarda devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz diyor. Terhis olan askerlerin bırakacağı çamaşırlar yıkanır, temizlenir ve yeniden giyilecek hale getirilir diyor. Buna karşı çıkanlar var. Askeri Ulusal Mağaza Görevlisi Erik Sohel şunu söylüyor. Diyor ki, çözümden memnun değiliz. Böyle bir sorunumuzun olduğu yönünde hepimiz hemfikiriz. Ancak yetkililerin bu sorunun çözümü konusunda önceliği başka şeyler olmalı. Bu durum askerlerin güvenini ve azmini olumsuz yönde etkileyecek değerlendirmesinde bulunuyor. Şimdi arkadaşlar, para var mı? Var Norveç'te. Özellikle teknoloji ve yeraltı kaynakları konusunda arkadaşlar, yazılım konusunda Norveç dünyanın gerçekten önde gelen ülkelerinden bir tanesi. Hiçbir şey olmazsa sattıkları somon bile, balık bile arkadaşlar ciddi bir değere sahip. Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi bunun anlamı şu aslında. Bir ülkedeki beceriksizliğin geldiği nokta diyorum ben buna. Şimdi senin askerin kışlaya girdiği zaman ona iç çamaşırı veriyorsun, elbiselerini veriyorsun ama elimizde yeteri kadar yok deyip 8 bin askerine don, iç çamaşırı, işte sütyeni vesairesi veremiyorsun. Bu ülkedeki yöneticilerin ne kadar basiretsiz, ne kadar yeteneksiz, ne kadar iş bilmez olduğunu bize gösteriyor. Şimdi ben buradan bizi ana vatanımız Türkiye'mizden izleyen vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Yılda 8 bin askere gelin bir yardım kampanyası başlatalım. Don atlet neyse işte don atlet yardım kampanyası diye Norveç askerlerine böyle bir kampanyayla destek olalım. Bak çok ciddiyim. Şaka falan yapmıyorum. Şimdi arkadaşlar, ya da hani bırak kampanyayı, parasıyla verelim. Norveç Genelkurmay'ına, Norveç Savunma Bakanlığı'na bununla ilgili olarak internet sitesine girelim. Diyelim ki biz size don gömlek vermeye, işte don atlet vermeye hazırız diyelim. Şimdi özellikle iç çamaşırı üreten firmaların da bunu yabana atmaması gerektiğine inanıyorum. Niye? Belli, bu adamlar çok beceriksiz. Ya cebinizde para yok mu kardeşim?
Norveç'ten bahsediyorum. Bak Uganda'dan falan bahsetmiyorum. Arkadaşlar Avrupa, işte arkadaşlar Avrupa'nın görünmeyen yüzlerinden bir tanesi bu. Paraları var mı? Var. İmkanları var mı? Var ama bazı konularda Avrupa'nın ne kadar beceriksiz, iş bilmez olduğunu aslında gösteren bir olay bu olay. Sanki İpek bulamıyor da yani İpek'ten askerine bilmem ne yapamıyor yani. Özellikle bizim ordumuzu da örnek almalarını tavsiye ederim. Dikim evlerimizin yüz binlerce askerimize fabrika gibi ürettiğini vesaire nasıl ürettiğini örnek alabilirler. 8 bin ya 8 bin askerden bahsediyorum. Bak 800 bin değil 8 milyon değil 8 bin askerine iç çamaşırı veremeyen bir ülkeden bahsediyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Norveç'in bu durumu diğer Avrupa ülkelerine sirayet eder mi? Türkiye'den gelin biz bir yardım kampanyası başlatalım. Norveç'e hayrımız dokunsun diyorum arkadaşlar. Şimdi bu haberi anlatma gerekçelerimden bir tanesi de şu aslında. Özellikle bizi Türkiye'den izleyen vatandaşlarımız akın akın Avrupa'ya gelmek istiyorlar değil mi? Ekonomik nedenlerden dolayı. İşte arkadaşlar Avrupa'nın görünmeyen yüzlerinden bir tanesi de bu. Yani sizin öyle gözünüzde büyüttüğünüz işte Avrupa şöyle arabalar ucuz bilmem neler falan filan her şey 10 numara falan. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. O YouTube'da izlediğiniz arabalar ucuz bilmem ne. Tamam anladık arabalar ucuz. Sen Norveç'e git bakalım. O soğukta çalış bakalım nasıl çalışacaksın hadi. Danimarka'ya git bakalım. İzlanda'ya git bakalım. Hadi çalış bakalım. Nasıl çalışacaksın? Bu işler öyle göründüğü gibi falan kolay değil. Davulun sesi öyle Türkiye'den duyulduğu kadar hoş değil yani. Onu anlatmak istiyorum. Şimdi 8 bin askerine iç çamaşırı yapamayan bir ülke çözüm yolu olarak terhis olan askerlerine diyor ki çamaşırlarınızı bırakın biz diyor yıkarız, ütüleriz diyor. Sanki 2. Dünya Savaşı'ndayız. Seferberlik dönemi var arkadaşlar. Ve bu adamlar da bunu yapamıyorlar. Arkadaşlar ya düşünsenize cebinizde para var kendin yapamıyorsan bak Türkiye'ye gidersin dersin ki tekstilin babası Avrupa'da arkadaşlar Türkiye'dir. En ucuz üretim Türkiye'dedir arkadaşlar. En ucuz üretim Avrupa'da Türkiye'nindir. Dersin ki bana şunu yap ama bunu bile arkadaşlar yapmak istemiyorlar belli. Hadi Türkiye'ye geç daha ucuz olsun diyorsan Çin'e Hindistan'a gidersin. Bizdeki işçilik tabii bambaşka daha iyi. Yani sözün özü şu. Avrupa öyle göründüğü gibi falan değil. Yani don bile yapamayacak noktada olan ülkeler var. Ceplerinde paranın kralı var. Norveç'li arkadaşlar. Yani paranın parası var yani Norveç'te. Ama görüyoruz ki Norveç don tedariki yapamıyor. Doncu arkadaşlarımıza buradan hatırlatıyoruz. Kadın iç çamaşırı yapan arkadaşlarımız Türkiye'de bizi izleyen varsa Norveç'in Savunma Bakanlığı'yla irtibata geçsinler. Bu tedariki kendileri yapabilir diye düşünüyorum. Şaka yapmıyorum arkadaşlar. Gerçekten mal satmak istemiyor musunuz? Al sat yani. Ne olacak? Yaz. Şu kadar zamanda sana don tedarik ederim diye yazarsın. Anlaşma olursa arkadaşlar bu tedariki yaparsın. Ciddi söylüyorum arkadaşlar. Hani şaka yapmıyorum yani. Nasıl olsa Norveç yarın öbür gün ayaklanacak. Diyecekler ki paramız yok mu? Biz bunu tedarik edelim diyecekler. Yani yılda 8 bin askerin ihtiyacı olan iç çamaşırlarını Türkiye'den yapabiliriz. Ya da arkadaşlar bak bizim vatandaşlarımız daha uyanıktır. Avrupa'da yaşayanlara söylüyorum. Norveç'te gidin kardeşim. Ben sana don tedarik ederim de yani bu kadar basit. Gel Türkiye'ye, git Türkiye'ye sorunu çöz, anlaş, göndersinler sana. Evet arkadaşlar Norveç'te böylesine büyük bir sorun var. Norveç ordusu askerine iç çamaşırı tedariki yapamıyor. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Yani benim düşündüğüm gibi mi yoksa yok kardeşim sen yanlış düşünüyorsun. Bu işte bir yanlışlık mı var diyorsun.
Bu konuyla ilgili görüşlerinizi lütfen videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bize iletin. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi lütfen videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bize iletin. Sizden ayrıca bir ricam var. Lütfen daha fazla insana ulaşabilmemiz için videolarımızı beğenmenizi ve kanalımıza da abone olmanızı sizden hasreten rica ediyorum.